Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mum çiçeği bakımı ile ilgili 4 önemli püf noktadan bahsedeceğim. Birincisi mum çiçeği için en uygun toprak hangisidir? Ve nasıl bir toprak kullanılmalı? Mum çiçeği tropik bir çiçektir. Yani seçtiğiniz toprağın mutlaka geçirgen ve havadar olması gerekiyor. Bu bir ağaç kabuğu, perlit ya da torf olabilir. Seçtiğiniz toprağın %70'i torflu ve %30'u da perlitte olacak şekilde bir oran oluşturmanız gerekiyor. Ve ikisini karıştırmalısınız. Yani toprağın hafif ve geçirgen olması gerekiyor. Eğer toprak ağır olursa kökler çok fazla su tutar. Bu da zamanla köklerin çürümesine sebep olur. Çünkü toprak yapış yapış olur. Son olarak içerisine çok az yanmış hayvan gübresi eklemeniz bitkilerinizin köklerinin daha güçlü olmasına ve daha hızlı büyümesine yardımcı olur ve bu toprak ile bol bol çiçek açar. İkinci önemli püf nokta yaprak temizliği. Bir çiçeğin sağlıklı olup olmadığını yapraklarına bakarak anlayabilirsiniz. Çiçeklerde böceklenme, bitlenme olabilir. Bu da çiçeğin çiçek açmasını engeller. Bu yüzden sağlıklı yapraklara sahip olabilmesi çok önemli çiçeklerin. Özellikle salon çiçeklerinin büyük yeşil yapraklı salon çiçeklerinin mutlaka yaprak temizliğini ayda bir kere yapmalısınız. Şimdi sizlere bunu nasıl hazırladığımı göstereceğim. Yaprak temizliği için hazırlayacağım bu karışımı gönül rahatlığıyla tüm salon çiçeklerinizde, yeşil yapraklı çiçeklerinizde ve özellikle mum çiçeğinde kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolusu limon suyu elde edip su ile karıştırabilirsiniz. 100 milim suya 1 yemek kaşığı limon suyu yeterli. Ve bir pamuğu bu suyun içerisine karıştırın. İyice batırdıktan sonra bu pamuk ile çiçeğinizi hem üstten hem de alttan tüm yapraklarını silin. Bu işlem ne işe yarar? Eğer çiçeklerinizde bir böceklenme, bitlenme ya da farklı bir hastalık varsa bu onu dezenfekte edecektir. Özellikle mum çiçeğinin yaprakları kalındır ve silmesi çok daha kolaydır ve tozu daha fazla tutar. Bu yüzden ayda bir kere mutlaka limonlu su ile mum çiçeğinizin yapraklarını hem alttan hem de üstten silmeniz gerekiyor. Limon içerisinde bulundurduğu antioksidan özelliği sayesinde bitkilerinizde herhangi bir böcek ya da hastalık varsa bunu durdurur ve böcekleri ve hastalıkları uzaklaştırır. Böylelikle bitkinizin yaprakları daha sağlıklı olur. Sağlıklı bir bitki yapraklarınız varsa daha hızlı çiçek açacaktır ve böylelikle yıl boyunca mum çiçeğinizin çiçek açmasını da yardımcı olur ve teşvik eder. Bakın şu anda daha sağlıklı ve daha parlak ve artık rahatlıkla bu çiçeğimizi bir yere konumlandırabiliriz. Şimdi sizlere üçüncü püf noktadan bahsetmek istiyorum. Üçüncü püf nokta çiçeklerde en önemli gübre yani sıvı bitki besinleri kullanımı. Eğer evde çiçek büyütüyorsanız mutlaka ama mutlaka ayda bir kere çiçeklerinizi sıvı bitki besinleri gübreler ile desteklemeniz gerekiyor. Bunun için sizlere çiçeklerde çok fayda sağlayan ve çiçeklerinizin çiçek açmasını büyük oranda destekleyecek çok önemli bir sıvı bitki besini tarifi hazırlayacağım. Hemen sizlere bunu göstermek istiyorum. İhtiyacım olan muz kabuğu. Muz kabuğu içerisinde bol miktarda potasyum var ve çiçeklerin en sevdiği potasyumdur. Muz kabuklarını soyduktan sonra bir tepsiye dizerek güneşte bekleteceğim. Güneşte kuruduktan sonra muz kabuklarını alacağım. Güneşte kuruttuğum muz kabuklarını aldım. Bu şekilde ufalanabiliyor olması gerekiyor. Şimdi bunu robottan geçireceğim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Gördüğünüz
Muz kabukları bu şekilde toz haline geldi. Nasıl kullanacağımı göstereceğim sizlere. İlk olarak hazırladığım muz kabuğu tozundan bir yemek kaşığı kadar boş bir kasenin içerisine koyuyorum. Ve üzerine kaynar su döküp bunu soğuyuncaya kadar bekleteceğim. Soğuyan muz kabuğu suyunu süzüyorum. Posasından ayırmanız gerekiyor. Bu karışım yoğun potasyum içermektedir ve bu karışımı evdeki tüm çiçeklerinize ve özellikle mum çiçeğine mutlaka vermeniz gerekiyor. Çünkü çiçeklerin en büyük ihtiyacı potasyumdur. Yeterince potasyum alan çiçekler çok daha hızlı çiçek açar. Özellikle salon çiçeklerine su verirken toprağın suyu iyice emmesi gerekiyor. Ve bu suyu akşama kadar çekebilmesi gerekiyor. Yani çok fazla su verip günlerce saksı içerisindeki suda bekletmeyin. Bu kök çürümesine neden olur. Sadece vereceğiniz su bakın bu kadar ve bunu akşama kadar çekebilmesi gerekiyor. Eğer çekmezse bir gün sonra bu suyu dökebilirsiniz. Bu yüzden çiçeklerinize su verirken de her zaman ihtiyaç duyduğu kadar verin. Günlerce su içerisinde, gübre içerisinde lütfen bekletmeyin. Ve diğer bütün salon çiçeklerinize de mutlaka bu işlemi uygulayın. Bu evdeki bütün salon çiçeklerinize çok fayda sağlayacaktır. Hem yeni yavrular hem yeni yapraklar ve bol bol çiçek açmasına yardımcı olacaktır. Özellikle bu tarz gübreleri ayda bir kere vermeniz gerekiyor. Çünkü her çiçeğin ayda bir kere mutlaka minerallere ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Sürekli düzenli olarak çiçeklerimizi suladığımızda saksı ve toprak içerisindeki vitaminler ve mineraller zamanla azalır. Bu yüzden mutlaka bu tarz evde kendi yaptığınız ya da güvendiğiniz gübrelerle desteklemeniz gerekiyor. Bu sıvı bitki besinini evdeki tüm çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Orkidelerde ve salon çiçeklerinde ve özellikle aloe veralarda. Sizlerle vermiş olduğum bu gübre sonucu mum çiçeğimdeki gelişimi ve çiçeklenmeyi paylaşacağım. Mum çiçeğinin aylar içerisindeki gelişimini gösterdim. Bu benim mum çiçeğimin son 2 ayda 2 kere çiçeklenmesi. Özellikle 4. püf noktayı da anlatmak istiyorum. Mum çiçeği için en uygun yer neresidir? Mum çiçeği konumu çok önemli. Mum çiçeği özellikle sabah güneşini çok sever ama direkt güneş almaması gerekiyor. Direkt güneş alırsa yapraklarında yanma oluşur. Bu yüzden direkt güneş değil fakat pencereye yakın bol aydınlık olması gerekiyor. Yani mum çiçeği karanlık ve gölge bir yerde kalmaması gerekiyor. Bitkiniz eğer uzun süredir çiçek açmıyorsa bunun bir nedeni de yetersiz ışık almasından kaynaklanır. Ve sıcaklık aralığının mutlaka oda sıcaklığı olmalı. Yani 20 ve 24. Özellikle 15 derece altı ve 30 derece üstü sıcaklıklarda çiçeklerinizin, bitkilerinizin gelişimi yavaşlayabilir. O yüzden lütfen bu püf noktalara dikkat edin.
ve mutlaka ayda bir kere bitkilerinizi potasyum ağırlıklı, kalsiyum ağırlıklı desteklemeniz de gerekir. Bunları dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.